Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ünlü markanın çantasını yapacağız. Gerçekten çok içime sinen bir çalışma oldu. Bakın şöyle görüyorsunuz, çok güzel kalıp gibi bir tabanımız var. Örgümüz oldukça tok. Çok güzel teknikler kullandım bu çantada. Bakın şöyle her yerini bir göstermek istiyorum. İçini de açalım. İçine keçe uyguladım. Astarını henüz çalışmadım. Videoyu geciktirmemek adına bakın keçeyi diktim. Bu aşamalarını da gösterdim sizlere. Bu videoda neleri bulacaksınız? Bu videoda adım adım öncelikle oval tabanımıza nasıl keçemizi monte ettik. Sonrasında özellikle bakın burada önemli detaylar var. Bunları kaçırmayın. Bu iplerin hepsi aynı değil. Belli noktalarda tek kat, belli noktalarda çift kat ipler kullandım. Ve istenilen formda kesmelerimizi yapıp en doğru açıyla çantamızı tamamladık. 25 santimlik burs kullandım ve 2,5 adet koreka rafya kullandım bu çantada. Dediğim gibi eğer sizler tek kat örecek olursanız 2 tane de yeterli olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Taban videomuzun linkini yukarıya bırakacağım. Oradan tabanımızı örebilirsiniz. Ancak unutmayın, dikkat etmemiz gereken şey bu videonun içinde verdiğim sayıya göre yapmanız gerekiyor. Ve özellikle de bu çantada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ilmek sayılarımız değil, santim ölçülerimiz. Mutlaka buna dikkat edin. Eliniz, ipiniz farklı olabilir. Siz mutlaka ve mutlaka santimleri dikkate alın diyorum. Şöyle baktığınız zaman gerçekten duruşu, formu, şu kıvrımları, açısı, yani her şeyle son derece harika oldu. Ben çok beğendim. Çok içime sindi. Ölçüleri tam birebir yaptığınızda siz de bu güzel çantaya sahip olabileceksiniz diyorum. İpim dediğim gibi Koreka'nın acı kahvesi, 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Ağız kısmında ise burada 3 milimetrelik tığ ile geçirdim. Bursu bakın görüyorsunuz. Hiçbir grilik yok, hiçbir boşluk yok. Nasıl bu şekilde bursumuzu hazırlıyoruz? Hepsi bu videoda. Haydi. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden haydi hemen çantamızı örmeye başlayalım. Öncelikle nasıl bir taban yaptık? Kaça kaç ilmekle başladık? Tüm detayları vereceğim. Şimdi sizin izleyecek olduğunuz videoda daha ince uzun bir taban yapımı var. Siz aynı yöntemle yapacaksınız. Ancak burada önemli olan nokta ne? Başlangıç zincirimiz. Başlangıç zincirimiz bu çantada, yani bu benim örmüş olduğum tabanda 37 artı 1. Yani toplamda 38 zincirle başlıyorum. Peki ben bu zincir sayısını nasıl hesapladım? Onu da hemen sizlere söylemek istiyorum. Şimdi ben merkezini 20 santim yapmak istedim. Şu merkezi 20 santim yapmak için de dedim ki genel şöyle bir 40 tane zincir çekeyim. 40 tane zincir çekip sık iğnelerimi yapmaya başladım. Ve tam 37 tane sık iğne yaptığımda benim 20 santime ulaştı. Sonra o ucundan kalan 3 tane sık zinciri söküp örmeye başladım. Siz de bu şekilde kendi zincir sayınızı bulabilirsiniz. Neye dikkat edeceksiniz? Tekrar söylüyorum. Şu başlangıcımızın 20 santim olması lazım. Dikkat etmeniz gereken nokta bu. 20 santimlik bir sık iğne başlangıcından sonra buna çok dikkat edin. Zincir olarak değil, zinciri biraz daha fazla çekmeniz gerekir her zaman için. Zincir çünkü üzerine sık iğne yapıldıktan sonra kısalır. Ne dedik? 20 santimlik bir sık iğne başlangıcımız var. Toplamda şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm ben bu çantayı. Bakın aynı şekilde 3, 6, 9, 11. İki tarafında eşit olmasına dikkat edin. Şimdi dikkat ettiyseniz videoda göreceksiniz. Başlangıç ve bitiş noktalarına ben işaretleyici takıyordum. O başlangıç ve bitiş işaretleyicilerini mesela ilk bakın başladığımız nokta neresi ise oraya kadar geliyoruz. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Onun 2 öncesinde bitiriyorum. Bakın. 2 öncesinde bitiriyorum. 2 tane ilmek kaydırmayla buraya geliyorum. Bu noktada artık iğnemi elime alıyorum ve bunu
örneğimizin altı göründüğü için şöyle sık iğnelerimin arasından bakın ilerleyerek gizliyorum. Ben burada mutlaka bir şöyle penseden yardım alıyorum bu tarz durumlarda. Çünkü iğnem çok uzun değil. Bakın şöyle gördünüz. Bunu dilerseniz şöyle arkadan da yürütebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde ne oldu? Oval tabanımızı hazırlayıp bitirdik. Spiral olarak ördüğümüzde burayı bakın normal bir düzene getirebilmek adına bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi artık elimizde düzgün bir tabanımız var. Ölçüsüne hemen ona bakalım. Son ölçüsünü size göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Tam tamına 30 santimlik bir taban yaptık. Çünkü bizim bursumuz bakın görüyorsunuz. Dıştan dışa 26 santim. 26 santim olduğu için 2 santim sağdan 2 santim soldan olmak üzere ben her zaman için burstan büyük yaparım. En olarak da çantanın orijinali 12 santimdi. Bakın benim de yaklaşık 12'ye yakın 12,3 gibi bir şey olmuş. Yani çok yakın bir ölçü elde etmiş olduk. Artık bakın tek kattan ördüm. Gereksiz yere fazla ip kullanmamak için. Böylelikle daha az ip maliyetiyle bu işi halledebiliyoruz. Hangi ipi kullandım? Koreka marka acı kahve. Yeni çıktı bu renk. Gerçekten çok güzel. Tam orijinalinde, çantanın orijinalinde gördüğünüz gibi güzel bir acı kahve rengi. Ben de orijinali ile benzer olması açısından bu rengi çalıştım sizlerle. Şimdi haydi gelin birlikte tabanımızı şöyle daha dirayetli bir hale getirelim. Normalde yapışkanlı olan biliyorsunuz telalar var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde bakın şöyle bir keçe kullanmak istiyorum. Bu keçeyi dikerek şimdi monte edeceğim ve bakın şöyle tam tamına ilmeklerim sadece minnacık böyle dışarıda kalacak şekilde tam tamına keçemi kestim. Bunu kalıp olarak kullandım tabanımı. Şimdi buradan dikmeye başlayacağım. Dikerken keçenin renginde bir zaten yakın biliyorsun acı kahve rengim yoktu benim. Normal şeyle bakın yakın diye siyahı tercih ettim. Şimdi buradan dikerken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen bakın şuradan çıktım ya, hemen yanındaki sık iğneden giriyorum. Girdim. Buradan biraz ileriden geçiyorum. Bakın çok şey yapmamıza gerek yok. Yani çok sıkışık yapmamıza gerek yok. Önemli olan keçeyi yapıştırmak yerine dikmeyi tercih etmek. Hemen bakın bir sonrakinden giriyorum ki arada ilmek oluşmasın ve buradan gözükmesin. Burada kriterimiz bu. Şöyle bakın biraz ileriden tekrar çıkıyorum. Hemen bir sonrakinden tekrar giriyorum. Şöyle biraz ara veriyorum. Çıktım. Bakın hemen bir sonrakinden tekrar girdim. Dilerseniz şöyle içinden de geçirebilirsiniz ama ben hani gözükmediği için zaten bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Gözükmediği için de gerek duymadım buna. Ama tekrar söylüyorum, eğer sizin gözüküyorsa ya da renk tonu farkınız varsa o zaman bu taraftan geçerken şöyle ilmeğin içinden doğru geçin. Yani hemen o şekilde de göstereyim. Şöyle bakın ileriden çıktım. Şu şekilde. Kastettiğim şu. Bakın şöyle ilmeğimizin içinden geçiyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Tekrardan. Benim iğnemde bu kadar ip takılıydı. Hani o yüzden yeni ip tutmadım. Bununla başladım. Ama siz tabii ipinizi biraz daha uzun tutun. Yani yoksa sürekli ipinizi yenilemek zorunda kalırsınız. Şimdi ben bu yöntemle hemen dolaşıp geleyim. Bakın siyah olduğu için zaten herhangi bir şekilde dikkat çekmiyor. Dışarıdan zaten hiç görünmüyor. Ve böylelikle çok tok bir taban elde ediyoruz. Aynı dikmeyi bir de şurada yapacağım bakın. Tam şu ortadan tutturacağım. Benim için yeterli olacak. Yani ayrılmasın diye. Daha şöyle tok, güzel bir taban elde etmek benim buradaki amacım. Evet, şimdi bakın kenarları komple bitirdim. Şimdi ortayı yapıyorum. Ortayı yaparken yine biraz ileriden şöyle çıkıyorum.
Bakın tam orta hattan çıkıyoruz. Hemen tekrar giriyoruz. Biraz ara veriyorum. Çok sıkışık yapmanıza hiç gerek yok. Önemli olan, bakın tam taban ortasından tutturuyorum ki ayrılma yapmasın. Bu şekilde. Yok işte ıslandı, döküldü, şöyle böyle, hani hiçbir derdiniz olmaz. Yani yapışkanlı gitti, açıldı taban, sorun yok. Yani bakın her yerinden diktik ve böylelikle çok daha sağlam bir çanta elde etmiş olduk. Tabii ki de daha pratik olsun. Ben çok fazla sipariş alıyorum. Benim için pratik olması daha önemli diyorsanız, o noktada sizler yine yapışkanlı olanları tercih edebilirsiniz. Her zaman dikmek, dikişle tutturmak en garanti çözüm oluyor diyebiliriz. Bakın görüyorsunuz. Kalıp gibi. Hem tok ama aynı zamanda bakın esnekliğini kaybetmeyen harika bir taban çalıştık. Evet, sonuncusunu da girdim. Yeterli bu kadar. Şimdi ipimi burada şöyle bir sabitliyorum ve sonrasında bir miktar keçenin içinden yürütüyorum. İpleri hiçbir zaman için hemen ucundan kesmeyin. Ne olur ne olmaz, garanti olsun. Evet, geldik şimdi örneği kurmamıza. Hakim olduğumuz bir örnek, aslında çok iyi bildiğimiz bir örnek. Daha önce başka bir markanın kullandığı, benim de yine çalıştığım bir örnek. Bu sefer ama ben o örneği birazcık değiştirerek çalışmıştım. Bu sefer orijinal, yani sizler için YouTube'a koyacağım için orijinalini çalışıyorum. Şimdi ben ilk sırada ne yapıyorum? Örneği doğrudan buradan koyacağım. Çünkü alttan koyarken ilmekleri görmekte zorlandığınız için yanlış noktalara yanlış şekilde batabiliyorsunuz. Yanlış arttırmalar da yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burada çift katla gideceğiz. Bakın şu şekilde, ama sadece ilk sırada sık iğnenin üstüne batacağız. Çektim ilmeğimi. İlkini yapıyorum. İlkinde biliyorsunuz şöyle tığımı tuttum, büktüm. Tığımın üstüne ipimi geçirdim. Bakın tam arasından şu şekilde geçiyorum ve bu şekilde bakın görüyorsunuz, trabzan oluşturuyorum. Sizlere tavsiyem, ne yapın? Buraya bir tane işaretleyici takın. İşaretleyici o diğer ilmeğe tutacaktır. Bakın tam buradaki bu ilk görmüş olduğunuz şu trabzan benzeri bir yapı yaptık ya. Bunun tam tepe noktasına, evet, işaretleyicimi taktım. Bu ilk ilmeğin tepesine bunu taktım. Şimdi böylelikle bunun etrafına rahatlıkla örneği koyabileceğim. Şöyle bakın girdim. İşaretleyiciyle bakın buradaki boşluğa girdim araya. Şöyle bir tane bakın uzattım. Uzun bir sık iğne yapıyorum. Burada dikkat edin. Şimdi tığ küçük, ilmek herhangi bir şekilde sıkıntı olmasın. Bakın şöyle bir ilmek aldım. Şimdi bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Girdim buraya. Hemen iki tane. Bakın iki seferde çıkartıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sonrasında hemen bir ilmek çıkartıp bakın sık iğnemi yapıyorum. Evet. Bakın yine ikili trabzanımı yaptım. İpimi boşluktan geçiriyorum, ilmeğimi. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu gördüğünüz gibi rafyalarımızın düzgün gelmesi. Tekrardan bakın. İki seferde çekiyorum.
diğer örnekten alışkanlık. Ben biraz farklı yapmıştım hatırlarsanız. Evet. Bakın. Normal sık iğnemi yaptım. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane atladım. Diğerinin tepesine. 1, 2. Çok aşırı da uzatmayın. Dikkat edin ona. Çok uzattığınızda da güzel görünmüyor örneğiniz. Hemen çektim bakın. Bir tane sık iğnemi yaptım. Geldim. 1, 2. 1, 2. Şimdi geliyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi aynı şeyde gittiği gibi, yani burada bir bombe oluşturmak istediğim için, benim de elim sıkı olduğu için, bakın eliniz gevşekse lütfen şu ilmeklerinizi sıkı yapmaya çalışın. Çünkü aksi halde böyle yayılır gider. Tabanınız büyür gider. Bu taban gibi olsun istemiyoruz çünkü. Bunun şöyle yukarıya doğru böyle dümdüz çıkması lazım. Eğer ki ihtiyaç duyarsa yine şu bölgede arttırma belli noktalarda yapabilirsiniz. Kasma yaşadıysanız. Ben şu an 2 kat ipe gittiğim için şöyle bir kontrol ediyorum. Benim gayet güzel gidiyor. Hiç arttırma falan yapmayacağım. Bir tane atladım. Bakın yine aynı şekilde. 1, 2 seferde çıkarttım. Sonrasında ne yaptım? Boşluğa girdim. Buradan ilmeğimi çıkartıp sık iğnemi yaptım. Tekrar son kez gösteriyorum. Bakın çıktım. 1, 2 sefer. 2 seferde trabzanımı yapıyorum. Giriyorum ve dediğim gibi rafyamı düzgün getirmeye çalışıyorum. Örneğim güzel olsun. Lütfen sizlerden ricam, bakın en önemli noktalardan bir tanesi. Şunu görmenizi istiyorum. Mutlaka dışından, şöyle dışından. İçleri boş, içleri çabuk çözülüyor. İçinden almaya kalkmayın. Yoksa rafyanız hep bükülü gelecektir. Bükülü geldiği için de şu yapmış olduğunuz şu bacaklar kesinlikle güzel durmayacak. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde aralarında birer ilmek boşluk bıraka bıraka ilerliyorum yoluma. Sayının çok önemli olduğu bir model değil. O yüzden tabanınızın sayısını değil, büyüklüğünü dikkate almanız gerekiyor. Çünkü zaten her halükarda bir tane ilmek arttırarak bile örneği koyabilirsiniz. Çünkü 2'nin katı olması yeterli. Bakın ne kadar şunları düzgün çekmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. 1, 2 seferde çekiyorum. Sonrasında girip bakın rafyayı düzgünce çekiyorum ki yukarı böyle düzgün görünsün. Evet. Şimdi bu sırayı bu şekilde dolaşıp geleceğiz. Şu üst sıraya geçtiğimiz noktada işte tekrardan tek kat ipe geçip sık iğnelerimizi yapacağız. Örneği koyarken çift kat, dediğim gibi şeyi koyarken, sık iğneleri koyarken ise tek kat şeklinde yolumuza devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın şöyle yan ortaya kadar geldim. Şöyle bir koyuyorum. Bakıyorum, evet gayet güzel dümdüz bir şekilde ilerliyor. Ama ben hafif şu alt kısımda, yani şu genişliği ve görmek istediğim için tekrar söylüyorum. Sizin eliniz gevşekse yapmayın bunu. Bakın benimkinde hiçbir açılma yok. Görüyorsunuz değil mi? Aynen böyle duruyor. O yüzden ben iki yan ortada bir arttırma yapacağım. Nasıl yapıyorduk arttırmayı? Şöyle göstereyim. Bakın normalde bir tane atlıyordum. Şimdi atlamayacağım. Buraya bir tane daha örnek koyacağım. Böylelikle bakın bir ilmek değil bir örnek arttırmış oluyoruz. Hemen yanındakine yine tekrar gireceğim. Yine bakın gördüğünüz gibi yan yana 3 tane yaptım ve böylelikle artık bir örnek arttırmış oldum. Devam ediyorum, şimdi bir atladım yanındakine. Bu
Bu ilk sıra olduğu için örnekleriniz tam böyle belirgin istediğiniz gibi olmuyor. Burada çünkü önemli olan nokta sık iğnenin altından batmak. Onu bir üst sırada yapacağımız için sonraki sıradaki örnekler çok daha belirgin olacaklar. Evet, 3,5 numara ve bu kadar kalın bir iple çalışmak birazcık zorluyor. Ama çantanın görselini gördüyseniz ne kadar böyle tok bir örgüsü olduğunu da görmüşsünüzdür. Bakın şurada ek yerine geldiğimde görüyorsunuz, dümdüz devam ediyoruz. Hiçbir şekilde spiralliği belli olmadı. Bakın görebiliyorsunuz. Şurada bir tane yaptım ya. Aynısından bir tane de burada yapacağım. Ve böylelikle iki kenarda birer tane arttırmayla bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Sonra dediğim gibi üst sıraya geçtiğimizde sık iğne ile yolumuza devam edeceğiz. Hadi gelin şimdi ek yerine kadar örüp geleyim. Evet, şimdi geldik buraya. Bakın önümde 2 tane ilmek kaldı. Şimdi bunun ikisine de yaparsam 4 tane yan yana gelir. Bu sefer de arttırma fazla gelir. O yüzden bir tane yapacağım ve bir arttırma yapmış olacağım bu noktada. Bakın şimdi burada da bir tane atlayarak yapıyorum. Sadece 2 tane yan yana gelmiş oluyor. Bu aşamada. Evet. Bakın bu şekilde dengelemiş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık üstüne sık iğne örmeye başlayacağız. Onun için ilmeğimi bakın uzattım. Şu 2 tane görüyorsunuz. Bir bu, bir bu var. Şu birinci değil, ikinci. Şu ikincinin buraya arkaya alıyorum. Aldım. Şimdi doğrudan bakın şu ipin uzantısı zaten buradan girdim. Şu alttaki görüyorsunuz. Şu ilk yapmış olduğumun tepesi. Buradan girdim. Bu ilmeği de buradan arkadan taktım. Çıktım. Şimdi burada ipin tekini bırakıyorum. Tekini de üzerinden yürüterek gideceğim. Bakın her birinin tepesine bir sık iğne yaparak şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu sırada ipi de içinden yürütüyorum. Dilerseniz yürütmezseniz ipiniz orada sizi bekleyebilir. O size kalmış. Ama ben yürüteceğim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle 2 2 2 2 gidiyoruz. Böylelikle eğer eliniz burada genişlediyse bile bu aşamadayken en azından ne yapmış oluyorsunuz? Tekrardan bir toparlamış oluyorsunuz. Yani örgünüz toparlanmış olarak ilerliyor. Bakın gayet güzel. Her birinin tepesine şöyle rahat görün. Bakın açayım. Bu şekilde. Evet. Örmesi çok keyifli bir model. Hemen sıra başına kadar tekrar örüp geliyorum.
Evet, şimdi geldik sıranın sonuna ama onun öncesinde altta iplerim vardı hatırlarsanız. Şimdi kalın olduğu için, çift kat olduğu için tekini iğneye taktım. Bir taraftan bu tarafa doğru çektim. Diğerini aynı şekilde şimdi ilmeklerimin arasından diğer tarafa doğru çekeceğim. Üstüne örerek gitmiyoruz. Çünkü neden? Bakın boşluklarımız var. O boşluklardan ipimizin gözükmesini istemeyiz. O yüzden mutlaka bu şekilde gizleme yöntemini tercih etmemiz gerekiyor. Evet. Bakın bu şekilde gizledik. Şunu da keselim. Çok güzel gidiyor. Şimdi artık ne yapacağız? 2 kat ipimize geçeceğiz. Şimdi öncelikle şu bizim gerçek olmayan bakın sık iğnemiz. Bu da bizim ilk gerçek sık iğnemiz. Buradan arkaya önce şu ilmeği bir çekiyorum. Bakın tek kat olarak. Şu tek kat olarak şu ilmeği arkaya çektim. Sonrasında yine bakın onun hizasına bu sefer sık iğnenin altına giriyorum. Ve altından bu iki ipi birden çekiyorum. Bakın. İlk başlangıçta yaptığım gibi döndürdüm etrafından. Bu arkadaki ilmeğe de taktım. Bakın ipimi ilmeğime geçirdim. Bunun içinden geçiyorum. Bunun arasından geçiyorum. Yani arkasından dolanıyorum. Ve bu şekilde buraya bir yine bakın trabzan oluşturdum. Şimdi buna yine tepesine bir işaretleyici takalım. Etrafına dönmesi kolay olsun. İlmek yapması kolay olsun. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Şuradaki boşluğa bir tane sıkı iğnemi yapıyorum. Şimdi tığımı doladım. Ne yapıyorum? Bir atlıyorum ikinciye. Nereye batıyoruz? Şuradaki yaptığımız sık iğneler vardı ya, bunların tepesine batıyoruz. Bir, iki seferde çektim. Geldim gövdeden girdim ve bu şekilde uzun bir sık iğne yaptım. Geldim yine yukarı. Gövdeden girdim. Bakın uzun sık iğnemi yaptım. Yine bir atladım. Bakın atlayıp battığımda direğin üstü değil, şuradaki sık iğnenin uzun o çapraz yaptığımız sık iğnenin üstüne denk geliyor. Oraya giriyoruz. Girdik. Evet. Bakın görüyorsunuz. Artık hiç arttırma yok. Dümdüz yoluma devam ediyorum. Evet. Bakın görüyorsunuz ne kadar dolu dolu görünüyor bu şekilde örneklerim. Aralar gayet kibarlığını koruyor ama üstler dolu. Şimdi bu yöntemle hiçbir arttırma eksiltme yapmadan dümdüz yine ek yerine geliyoruz. Yine üst sıraya nasıl çıkıyoruz onu göstereceğim. Tekrar aynı şeyleri artık tekrar edeceğiz. Ne zamana kadar? Şimdi bu çantamızın
Orijinalinin yüksekliği 20 santim. Ama bu 20 santim tabii ki de bursla beraber. Biz bir de bunun şöyle el tutma kısmı olduğu için o eksiltme kısmı da olacak. Ondan kaynaklı yani şöyle bir yaklaşık herhalde bir 5 santim kadar bir orada bir pay var. Bunu birazcık ördüğümüzde çıkacak. Ben size o zaman söyleyeceğim kaç santim olması gerektiğini. Onu hallediyorum. Geliyorum sıra sonuna kadar. Sonrasında kaç santim olacağını da sizlere söyleyeceğim. Evet, şimdi genel bir formunu göstermek istiyorum. Bakın bendeki duruşu bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Yayıklık falan böyle hani taban gibi yayılma söz konusu değil. Hafif bir açılma. Bakın kasma yok. Hafif bir bombe var ama gereksiz bir büyüme de yok. Örneklerimizin duruşu bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıraya çıkarken artık bunu çıkartabilirim. Bir üst sıraya çıkarken artık tek katipe geçiyoruz. Bakın ilmeğimi uzattım. Bak bu ilki değil, ikincisi. Yani buradaki çapraz yaptığımız sık iğnenin tepesi burası. Şöyle açtım yerini. Buradan ipimi arkaya takıyorum. Şimdi uzantısından giriyorum ama şunun tepesine de gireceğim. Ha, girmek zorunda mısınız? Değilsiniz. İsterseniz bir tane de öyle göstereyim. Bakın. Doğrudan bunu arkadan takıyorum. Şimdi ipin bir tanesini alacağım. Bir tanesini örmeye devam edeceğim. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da içinden isterseniz yürütüyorsunuz, isterseniz hiç yürütmüyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Yürütmeyince de çok bir fark yok. İnanın. Yani boş yere ipi elinizin altına böyle hızınızı kesmesine gerek yok. Böyle de gidebilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Her ilmeğin tepesine yani örneğin tepesine 2 tane sık iğne denk gelmiş oluyor. Şimdi bir üst sıraya yine aynı şekilde çıkacağız. O yüzden artık videoyu geri alarak geri ileri burada ilerleyebilirsiniz. Bakın hiçbir şekilde ek yerimizde bir görüntü kirliliği yok. Gayet güzel görünüyor. Şöyle görüyorsunuz. Sık iğnelerimizde de pek bir farklılık açıkçası olmuyor. Burayı tek kat yaptığınızda ama en büyük avantajınız eliniz ola ki burada biraz gevşettiyseniz benim gibi sıkı öremediyseniz burada artık en azından toparlamış oluyorsunuz. Hemen ölçelim bunu. Bir oradan çıkacak. Çünkü 2 sırada sadece kesme yapıyoruz. O da yaklaşık 4'e denk geliyor. Bakın şöyle 4 santime denk geliyor. Bursumuzu da yaklaşık olarak 1 santim kabul edersek 5 santim yaptı. 20 santim boy olması gerektiğine göre o zaman ne yapacağız? 15 santim öreceğiz. 15 santim ördükten sonra dediğim gibi pencere kısmını açmaya başlayacağız. Gayet güzel gidiyor. Tekrar göstermek istiyorum. Dolu dolu. Bakın tok bir çantamız oluyor. Haydi şimdi 15 santim örüp geleyim. Evet, şimdi geldik, artık bitirdik. Bakın kaç sırada bitti benim, bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sırayı yaptım ama dikkat edin, üzerine sık iğne dolaşmadım. Yani örnekteyken bitiriyoruz. Bu aşamadayken gerçekten çok güzel oldu. Tam enini boyunu hepsini söyleyeceğim şimdi. Ama önce şurayı bir bitirelim. Şimdi bunu çıkartıyorum. En son örneğimi de yaptım. Şimdi iğneye takıyorum ve buradaki girdiğimiz şu sık iğnenin tepesindeki ilmekten geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın ipin çıktığı yerden geri gidiyorum. Şimdi bunun üzerine biraz sonra öreceğiz zaten. Bakın ek yerini görüyor musunuz? İnanın ortasına koysam çantanın belli olmaz.
Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar düzgün bir ek yerimiz var. Hiç belli olmuyor. Yani burası, yani şöyle bakarsınız, Allah Allah nereden yaptım ben, nereden başladım diye. Gerçekten düşünürsünüz. Şimdi çantamızın yan ortasını buluyoruz. Bakın güzel formu veriyoruz çantamıza. Şöyle bakın, görüyorsunuz. Bu arada sepet gibi oldu. O kadar güzel ki hiçbir takviye istemiyor. Kalıp gibi duracak çantanız. Şimdi geldik. İşaretleyicimizi takacağız bu noktaya. Yan ortalarımızı bulmamız lazım. Çünkü bu şekilde sayıyı halledebiliyoruz. Bakın ne kadar ördük. Görüyorsunuz. Tam tamına 15 santim dediğimiz gibi. Şimdi bir de elimize bakalım. Evet. Görüyorsunuz tam 38 santimde bir enim var. Bunu test etmenin en güzel yolu şu. Bakın bunu anlamanın en kolay yolu şöyle içine takmaktır. İçine geçirmektir. İçine geçirdiğinizde, şimdi göstereceğim size. Bakın. Görüyor musunuz? Tam tamına. Yani şöyle içine taktığınızda son sırada bu şekilde duruyor olması lazım. Ölçünüz bu. Şimdi diyelim ki olmadı. Yani eliniz fazla genişledi, yukarıya doğru çıktıkça gitti. Olmadı ya, bursunuz uymadı diyelim ki. Ne yapacaksınız? İşte bu noktada artık daha 2 sıramız var biliyorsunuz. 2 tane daha örnek sırası koyacağız. Bu aşamadayken ne kadar kesmeniz gerekiyorsa, bakın burası zaten bursun kırılma noktasında kalacak. Hiçbir sıkıntı olmaz. Eksiltme yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani gönül rahatlığıyla bursun ağzına kadar şu son 2 sırada eksiltme yaparak bursa göre çantanızın ağzını ayarlayabilirsiniz. Bakın benimkisi tam şu anda. Şimdi gelelim. Şöyle öne doğru geliyorum. Bakın orta noktaya doğru geliyorum. 3 geldim, 3 geldim. Şöyle 3 geldim. 3 geldim. 3 geldim. 3 geldim. 1 1 geldim. 1 1 geldim. Bakın. Ortada benim örneğimde ben 6 tane bırakacağım. Normalde eğer ki büyük tığ kullandıysanız vesaire bunu tabii ki de değiştirebilirsin. Hemen şu ortasına bir işaretleyicimi takayım. Orta noktaya. Şimdi ona göre sağını solunu takarız. Bir, iki, üç tane buraya gidiyoruz. Bakın şöyle aradan boşluktan geçiriyorum. 1, 2, 3 bu tarafa gidiyoruz. Evet. Şimdi bu ortadakini çıkartabilirim artık. Burası benim ortada bırakmam gereken ilk adımdaki boşluk. Peki. Şimdi bunu dediğim gibi ipiniz farklı olabilir. Sizin ilmek sayınız farklı olabilir. Sizin örnekleriniz daha büyük iri olabilir. Ya da daha küçük olabilir. Tek kat iple de çalışmış olabilirsiniz. Şimdi bu durumda o zaman neye dikkat edeceğiz? Santim ölçüsüne dikkat edeceğiz. Bakın şöyle ortada 7 santim olacak şekilde bırakıyoruz. Şurası 7 santim olacak şekilde. Şimdi bunun aynısını arka taraf için yapacağız. Şimdi bakın arka tarafa şöyle çeviriyorum. Hemen aynı hizalara işaretleyicimi takıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın bu şekilde yerimizi belirledik. Şimdi böyle yayık olduğu için ya çok kısaymış gibi duruyor ama unutmayın. Bu böyle şöyle içine doğru gideceği için aslında istediğimiz biraz da burası yükselecek. İstediğimiz forma ulaşacak. O konuda endişe etmeyin. 15 santim bu anlamda yeterli bizim için. Hadi gelin şimdi sık iğnemizi örmeye başlayalım. İpimizi şöyle alıyorum şimdi. Bu arada bakın şöyle göstereyim. Yani 3. ipten çok az kullanacağız. Mecbur kullanacağız. Tam yetmeyecek yani.
Ama siz bunları da tek kat yaparsanız, yani şu araları ben çift kat yaptım ya, siz oraya tek kat yaparsanız 2 tane ip yeterli olur. Ama benim gibi çift kat yaparsanız 3. ipi açmanız gerekecek. Şimdi nereden başlıyoruz? Bakın şöyle şuradan başlayalım. Dilerseniz şöyle yapalım. Ben bir tarafını komple yapıp geleyim. Ona bakarak, onu da görerekten, yani bir tarafı yapılmış haliyle diğer tarafı yapmak sizin için çok daha anlaşılır olacak. O yüzden hemen bir tarafı yapıyorum. Sonra geliyorum, diğer tarafla devam ediyoruz. Evet, şimdi tek tarafımızı yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle başladık. Şu kavisimizi verdik. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Bunun için yine buradan başlayacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Sık iğne ile başlayacağız ve tek kat iple başlıyoruz. Sık iğneler hep tek katla, biliyorsunuz. Şimdi işaretleyiciyi koyduğum yerin hemen yanındaki, bakın, buradan giriyorum. Şu görmüş olduğunuz, bakın şuradan göstereyim hemen. Gördünüz değil mi? Buradan başlıyoruz. Buradan bir ilmek çıkarttık. Yani gerçek bir sık iğne değil de böyle tepesi olmayan bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakinden devam ediyoruz. İpi de içinden yürütüyorum. Bu arada burada şöyle bir durum var. Sık iğne sıraları dışında başlangıçta ip yürütemezsiniz. Yani ipi içinden yürütmek yok bu çantada. Bakın, yoksa aksi halde bunların hepsi şu aralardan gözükür. Şu arkalarda kötü bir görüntü. Hani arkaya atsanız bile bu sefer çantanızın içinde gözükür. Temiz bir görüntü oluşmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka sıra sonunda bitirdiğimiz iplerimizi şu sık iğnelerin arasına hapsediyoruz. İğne ile gizliyoruz. Bakın, bu kısım çok önemli. Temiz çalışmamız lazım. Özellikle de astar yapmıyorsak çantamızın içi temiz olmalı. Bakın bu şekilde. Yani diğer sıralarda olduğu gibi hiçbir fark yok. Şimdi bir sıra sık iğne dolaşacağız. Burada sık iğneyi nerede başladığımız ve nerede bitirdiğimiz önemli olan kısım. Yoksa zaten bunu her sırada tekrar ettik, biliyorsunuz. Hemen şimdi işaretleyicinin olduğu yere kadar şöyle sık iğne ile dolaşıp şu kırmızı ayrıca kadar örüp geleyim. Evet, şimdi en son artık sık iğne yapacağım yere geldim. Artık buraya sık iğne değil, onun yerine ne yapıyoruz? Bir adet ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şu en son ilmek kaydırma yaptığım yerden girip ipimi arkaya çektim. Bunu ne yapacağız dedik. Biraz sonra bunların hepsini tek seferde gizleyeceğim. Şimdilik dursun. Geldik tekrardan en başa. Yine baştan başlıyoruz. Çünkü burada sıranın hep yüzünden örülmesi gerekiyor çantanın. O yüzden hep başa gelip tekrar başlıyoruz. Şimdi burada nereden başlayacağız bu sefer? Geldik. Şimdi şu görmüş olduğunuz, bakın şuradan sık iğne ile başlamıştık. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan sık iğne ile başlamıştık. Sık iğnenin hemen yanındaki, görüyorsunuz, yerden şöyle bir üçgen çıkıyorum. Bunu dilerseniz hemen buradan da yapıp çıkabilirsiniz. Bu arada hiç fark etmez. Biraz sonra bunların üzerine sık iğne ördüğümüzde bu dalgalanma ortadan kalkacak zaten. Yani şuradan da şöyle başlatabilirsiniz. Buradan. Ben şuradan başlıyorum. Bakın tam şu noktadan. İlk gerçek sık iğne. Bu ilk yaptığımız sık iğneye benzer olan bu ilk sık iğne. Yani yine hep nereye batıyorum? Bakın şu çapraz olarak yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Şimdi buraya 2 tane zincir çekeceğim. Bakın alttan batıyorum, unutmayın. 1 2. Tığımı doladım. Hemen devam ediyorum artık. Yine her zamanki gibi bakın buraya batıyorum. Yine sık iğne. Bakın çift kat ipteyim şimdi. Örnek sırasına geçtiğim için. Üç buçuk milimle biraz yoracak sizi 2 kat ip örmek. Ama
Eğer siz daha kalın bir rafya kullanıyorsanız zaten hiç ihtiyaç duymazsınız. Tek kat bütün çantayı devam ettirebilirsiniz. Özellikle bu büyük bobin satılan rafyalar, daha sert rafyalar, daha kalın rafyalar. Hani bunlar da biraz daha tek kat çalışmaya müsait. Ya da daha ince bir rafya kullanıyorsanız, atıyorum işte Milano gibi, Nas gibi, Napoli gibi, bunlar daha ince böyle rafyalar. O zaman da ne yapacaksınız? Komple 2 katta örebilirsiniz. Şimdi burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Yine sıranın sonuna kadar bu sefer örneğimizi koyalım, gelelim. Sonra üst sıradan devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik artık sıranın sonuna. Bakın şu en son ilmek kaydırdığımız. Bakın üzerine ilmek kaydırdığımız örnek. Bu da görmüş olduğunuz gibi bir önceki. Şimdi buraya geldik. Artık burada ne yapıyoruz? Şöyle bakın, göstermek istiyorum sizlere. Bu noktada şimdi şuraya bir tane daha örnek koyuyoruz. Örneğimizi koyduk. Şimdi bir, iki tane. Evet. Ne yapıyorum? Burada en son ilmek kaydırma yaptığım noktaya geliyorum ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Burada ipimizi yine kesiyoruz. Ve bu noktadan ilmek kaydırdığım yer neresi ise aynı noktadan ipimi yine tekrardan arkaya çekiyorum. Bakın bu şekilde bu sırayı da bitirdik. Şimdi dönüyoruz. Tekrar baştan başlayacağız. Yine bu sefer nasıl başlayacağız? Tek katla başlayacağız. Ve yine aynı şekilde bakın şuradaki trabzanın tepesinden başlıyorum. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum buraya. Hemen yanındakinden ipimi de içinden yürüterek, ay çok fazla pay vermişim, birazcık daha az verelim. Evet. Şimdi yanındakinden başlıyorum. Bakın buradaki ilk görmüş olduğunuz örneğin tepesinden başladık. Bakın bir tek sık iğne örerken dediğim gibi içinden yürütebiliyoruz. Onun dışında yürütme yapmıyoruz. Biraz sonra hepsini tek tek nasıl gizlediğimizi göstereceğim. Evet. Şimdi bu şekilde yine sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, geldim son örneğe bakın. İlkine normal sık iğneyi yaptım. Bunun tepesine buraya ne yapıyorum? İlmek kaydırıyorum. Evet. Yine kestik. Ve ilmek kaydırdığım yerden alta çektik. Bakın gayet güzel ilerliyoruz. Döndük tekrardan. Şimdi buradan yeniden çift kat ipe geçiyoruz. Son sıra örneğimizi koyacağız. Artık burs aşamasına geçeceğiz. Çantamızı tamamlıyoruz. Şimdi tek ipim kaldığı için mecbur kaldım içinden dışından örmeye. Ama gerçekten çok zorluyor. Onun yerine küçük bir şeye sarıp, yani tekrardan sıfırdan başlasam bundan çok daha iyiydi. Biliyorsunuz ben bükülü rafyada özellikle bükülü gelmesini hiç istemem.
O yüzden mutlaka dışından başlıyorum ve mutlaka da böyle bir hep yüzünden gelebilmesini sağlayacak bir aparat kullanıyorum. Şimdi geldik, tekrardan başlıyoruz burada. Nereden başlıyorum? Bakın görüyorsunuz. Yine şu değil, hemen bunun yanındaki. Bunun altına giriyorum. Yani şuradan da başlayabilirsiniz. Hani buradan böyle dümdüz de çıkabilirsiniz. Ama ben hep aynı yerden başlıyorum. Şöyle bir, şöyle iki. İki zincirimi çektim. Şimdi başladım, yine sıradaki örneğin tepesine girdim. İkili trabzanımı yaptım. Girdim boşluğuna. Sık iğnemi yaptım. Evet. Yine bu şekilde. Haydi gelin dönüp gelelim sıranın sonuna kadar. Artık oradan tekrardan ipi bitireceğiz ve yan ortadan yine başlayarak bir sıra komple sık iğne dolaşacağız çantamızı. Böylelikle şu kenar hattı gayet güzel bir hal alacak. Sonrasında da bursa takarken de bu sefer bir sıra komple ilmek kaydırmayla dolaşmış olacağız. Hem de bursumuza monte edeceğiz. Gerçekten çok zevkli gidiyor. Bence çok güzel ilerledik buraya kadar. Çok da muntazam oldu. Yani herhalde şöyle söyleyeyim. Hiç ütü yapmasam olur. Yani hiç ütü yapmama gerek yok. Çünkü gerçekten kalıp gibi, sepet gibi oldu. Bunu mutlaka bu şekilde yapın. Cılız yapmayın. Böyle desteklemek zorunda kalmayın. Örgünün şu kısımlarının 2 kat olması muazzam güzel bir form verdi. Bakın gerçekten çok hoş olacak bursa taktığımız zaman. Hadi gelin burayı da hemen sıra sonuna kadar bitirip geleyim. Evet, şimdi geldim tekrar sıranın sonuna. Yine aynı şekilde bakın 1 2 tane zincir çekiyorum ve buradaki ilmek kaydırma yaptığım yer nokta, bakın her zaman batılan şu sık iğnenin olduğu yer, çapraz sık iğnenin tepesine giriyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi tekrardan burada ipimizi kesiyoruz ve son sıramıza geçtik. Son sırada ilmek kaydırma sırası. Bakın tekrar aynı noktadan girdim, alta çektim. Şimdi bazılarının üzerine böyle bu arada örerek de gidebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bunları şu şekilde buralara çekip buradan üzerine sık iğne örerek de gidebilirsiniz. Dilerseniz de iğnenizle, tekrar söylüyorum, bunların arasından gizleyerek gidersiniz. Şimdi ben gizleyeceğim. Neden? Çünkü bunlar olduğu zaman battığım yerleri rahat göremiyorsunuz. Nerelere battığımı rahat görebilmeniz için ben iplerimi gizleyeceğim. Daha temiz bir görüntü olsun diye. Ama siz dediğim gibi isterseniz üstünü örerek de gidebilirsiniz. Şimdi nasıl gizliyoruz? Bakın şurada bir sık iğne sırası var. Hemen alıyorum bunu. Şöyle içinden geçeceğiz. Penseden yardım alalım burada çünkü ip 2 katlı. En sevdiğim iğnem, kıracağım diye çok korkuyorum bunu. Bunun dışında ne kadar fazla iğne aldıysam hiç onları sevemedim. Yapıları çok farklı onların. Sanırım bu gerçek çelik iğne, o yüzden. Çok rahat ediyorum bu iğnede. Diğerleri zaten penseden çizildiler. Bakın anlaşıldı diye düşünüyorum. Şöyle arasından gideceğiz.
Şimdi bu tarafta sadece örneklerin ipleri var. Çünkü sık iğneleri üzerine örerek çıktığımız için. Ama diğer tarafta dilerseniz bu arada zor geçiyor olabilir 2 kat. Tek tek de geçirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani buradan çekerken daha kolay çekebilmek adına. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi aynı mantıkla şunları da bir temizleyip geleyim. Evet, artık hazırız. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi yine santim detaylarını tekrar vereceğim. Öncesinde şu işaretleyicilerimizi bir çıkartalım. Bunlarla işimiz yok. Şöyle bir ağız ağza getirelim. Şimdi biraz sonra Bursa geçirirken yan ortalarını tekrardan hesaplayacağım. Şimdi bakın daha önce söylemiştim. Bu 4 santime karşılık geliyor. Yani burada yaptığımız işlem 4 santime karşılık geliyor. Dediğim gibi biraz önce ölçmüştük. Burası 7 santim ve 7 santimin dışında burası kaç santime denk geliyor? Ona da bakalım hemen. Bakın şuradan itibaren ölçüyorum. 15,5. Görüyorsunuz 15,5'a denk geliyor. İki taraf simetrik zaten. Orası da aynı, ölçmeye gerek yok. Şimdi haydi bakalım başlayalım dilerseniz. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir yan taraftan başlıyorum. Yine ek yerim ortada kalmasın. Yandan başlamak her zaman için iyidir. Şimdi bu kısımda bir espri yok zaten. Başladık bakın görüyorsunuz. Ve hemen üstünü örerek devam ediyorum. Şimdi şuraya kadar bir örüp geleyim. Evet başladık. Geldik buraya. Bakın sonuncunun da tepesine battım. Geldik. Burada artık görüyorsunuz neyimiz var? Şu boşluğumuz var. Şimdi buraya gelmeden önce bakın buraya girersem burada şöyle bir şey oluşacak. O yüzden şuradaki sonuncuya tekrar batıyorum. Bakın şu en son battığım örneğin tepesine bir kere daha batıyorum. Sonrasında boşluktan devam ediyorum. 1 2 ve 3. Buraya 3 tane battım. 3 taneyi yaptıktan sonra geldik bu hizaya. Şimdi bu hizaya geldiğimizde buraya bakın şuradaki bu 3 taneden sonra geldik. Buradaki şu her zaman battığımız örneğin tepesine. Görüyorsunuz. Şimdi buraya bir tane daha giriyorum. Bakın buraya tam bu noktaya görülebiliyordur umarım. Bir tane daha giriyorum. Tam şunun tepesine çift girdim. Şimdi geliyorum tekrar. 1 bakın buraya 2 tane giriyorum. Sonrasında geliyorum. Tam bu bakın aşağıdaki yine bu örneğin tam birleşim yerinin olduğu yere geliyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakinden devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Bakın şöyle gayet güzel bir geçiş sağlamış olduk. Şimdi devam edelim.
Şimdi diğer tarafın aynısının simetriğini yapacağız burada da. Bakın buraya kadar geldik. Şimdi nereye batıyoruz? Şu. Bakın görüyorsunuz. İlk başlangıçta yaptığımız sık iğnenin başı vardı ya buraya. Şimdi bunun altına batıyoruz bakın. Sonra geliyorum bu yandaki boşluğa. Kaç tane yapmıştık? 2 tane yapmıştık. 2 tane vardı bu boşlukta. Bakın burada 2 tane vardı. Bir tane altına batmıştık. Şimdi geldik buradaki batacağımız noktaya. Bakın şuradan göstereyim. Şuraya. Şimdi buraya ne yapıyoruz? O tam şuradaki bakın ilmeğin altına yine giriyorum. Ve buraya çift batıyorum. 1, 2. Aynı diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi geliyorum buradaki boşluğa. 1, 2 ve 3. Bakın görüyorsunuz. Aynı sayıyla yolumuza devam ediyoruz. Tam şu köşedekinin tepesine de ne dedik? Çift batıyoruz. Evet, döndük köşeyi. Şimdi yoluma devam ediyorum. İki tarafı sık iğnelerini eşit sayıda yaparsanız birebir aynısını, yani şu simetriyi elde edebilirsiniz. Yoksa bir taraf kasar, bir taraf geniş olur. Ona dikkat edelim. Mutlaka ve mutlaka aynı sayıda batalım bütün aralıkları. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağız. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz artık. Zaten burada ne yaptıysak bakın burada da aynısı var. Aynısını yapacağız. Yine şurada ne yaptıysak burada da onun aynısı var. Burada da onun aynısını yapacağız. Ve başladığımız yere gelene kadar öreceğiz. Bu şekilde artık sık iğne kısmını da tamamlamış olacağız. Ve burç sarma işlemiyle devam edeceğiz. Evet bakın başladığım noktaya geldim. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bakın. Şu ilk yaptığımın tepesine ilmek kaydırıyorum ve buradan sonra ilmek kaydırarak devam edeceğiz. Ama bu ipi koparmıyorum. Bu iple devam edeceğim ben. O yüzden böyle ucunda kalacak. Şimdi nereye geçeceğiz? Burç sarma işlemine geçeceğiz. Bu aşamadayken mutlaka ve mutlaka ütümüzü yapıyoruz. Unutmayalım. Ütü işini hallediyoruz. Aradan çıkartıyoruz. Çünkü bursu taktıktan sonra ütüleme şansımız yok. Ben dediğim gibi bakın şöyle bir keçe yapmıştım. Dilerseniz bu keçeyi kumaşla kaplayarak da doğrudan dikebilirsiniz. Bu tabanda çok daha temiz bir görüntü oluşturur sizin için. Ama ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Sonrasında astarlayabilirim çünkü ben bu çantayı. Ama ilk etapta sizlere bekletmemek adına, çünkü şu anda onunla uğraşacak herhangi bir vaktim yok. Ondan dolayı sizleri bekletmemek adına astarsız bir şekilde yayınlayacağım. Ama daha sonra astarlayıp hazır hale getiririm. O zaman zaten bu keçe gözükmeyecek hiçbir şekilde. Şimdi gelelim artık bursumuzu sarmaya. Bursumuzu sararken bir kere öncelikle şunu bir söyleyeyim. Şimdi bursumuzu ilk olarak tamamen saracağız. Yani neyle saracağız? Rafyayı açacağız. Rafyanın kendisiyle saracağız. Bakın şöyle tutkal olur ya da stik yapıştırıcılar var, pirit tarzı. Onlar olur. Hiç fark etmez. Bakın şöyle rafyamızı önce bir açık hale getiriyoruz. Şu şekilde. Evet, şimdi tek tarafını bakın ben sardım. Şimdi diğer tarafını da birlikte saralım. Yine rafyamızı açtık. Şuradan başlayalım.
dibi kalmış stik yapıştırıcının. O yüzden şöylemesine sürdüm. Bakın bu şekilde birleştirdik. Şimdi artık buradan sonrasına ilerleyebiliriz. İlerlerken olabildiğince böyle mesela yarısından tekrardan geçmeye çalışın ki orada böyle ince bir hat değil, daha böyle gerçekten kahverengi bir zemin oluşsun. Bakın kastettiğim nokta şu. Bakın şurası açık, şurası koyu. Ayıramadım. Vidalarını ayırabilseydim bu kısmı böyle dolanmadan sarabilecektik ama vidayı çıkaramadım tek tarafı. Mecburen bu şekilde devam edeceğiz. Olabildiğince sıkı sarıyoruz. Altta potluk oluşmaması lazım. Burada ipiniz yetmezse yine yapıştırıp tekrardan ip kesip devam edebilirsiniz. Tekrar başa dönmenize gerek yok. Şimdi bu şekilde sonuna kadar gelelim. Bence yeterince detaylı gösterdim. Bakın sımsıkı bir şekilde sarıyoruz. Şuraya gelelim, tekrar yapıştıracağız. Bakın şu kadarcık yerim kaldı ama bitti. Ne yaptım? Bu ucunu yapıştırdım. Şimdi bu ucuna tekrardan yapıştırıcı sürüyorum. Yani çocukların yapıştırıcısını alıp gelmeye üşendim. Bununla uğraşıyorum şu anda yani. Evet. Şimdi bakın ek yeri şurada kalmış. Dikkat ettiyseniz. O ek yerinin şöyle üstünden yapıştırdım. Evet, bakın. Neye dikkat ediyoruz? Bakın şuradaki şu hareketli mekanizmanın sarılmamış olması gerekiyor. Yani o sınıra kadar sarıyoruz bursumuzu. Şimdi başlıyoruz artık. Bakın şöyle ilmeği aldım. Şunu içinden geçirdim. Bu
şekilde klasik sık iğne yapar gibi bakın. Daha doğrusu hani ilk başladığımızda sık iğne benzeri yapıyoruz dediğimiz şey var ya, işte o. Bakın şöyle geçiriyorum. Tekrardan böylemesine geçiriyorum. Bu şekilde yaparsanız sık iğneleriniz hiç büyümez. Şu ağız kısmı gayet son derece düzgün bir şekilde ilerler. Şimdi tekrar bakın gösteriyorum. Bunu öne çektim. Tığıma taktım. Arkaya çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde ilmeğimizi çıkartıyoruz. Tekrar bakın öne çektim. Arkaya çektim. Bakın istediğim gibi sıkıştırabiliyorum. Öne çektim. Düzelttim. Bakın istediğiniz kadar gerebiliyorsunuz bu pozisyonda yaptığınızda. Yine aynı şekilde öne geçirdim. Arkaya doladım. Yine taktım. Arkaya doladım. Geçirdim. Bakın altı dolu olduğu için gereğinden fazla, eğer altı boş olsaydı şimdi bunu sıkıştır 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 uğraşacaktık. Ama altı bu şekilde dolu olduğu için çok fazla, bakın şöyle göstereyim, çok fazla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Devam ediyorum bakın. Geçirdim. Arkaya çektim. Geçtim. Çıkarttım. Bütün burslarınızı bu yöntemle sarabilirsiniz. Geçir öne. Geçir arkaya. Sıkıştır. Gergin haliyle sar. Evet. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Komple. Bu arada bunu yaparken de rafyalarınızı düzgün denk getirmeye çalışın. Böyle rastgele getirmeyin. Olabildiğince düzgün. Böyle bükülü gelmesin. Bakın tığımı hep şöyle düz takmaya çalışıyorum. Geçirdim. Gittim arkaya. Evet. Bakın görüyorsunuz ne kadar düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Haydi gelin şimdi ben komple burayı bir dolaşayım. Buradan buraya geçelim. Buradan da buraya kadar geleyim. Şimdi sıra sonuna kadar buraya geleyim. Buradan buraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim sıranın sonuna kadar. Şimdi buradan buraya biraz zincir çekerek geçeceğiz. Bakalım 2, şöyle 3 desek kurtardı gibi sanki. Evet. Şimdi tekrar bakın. Önden çektim. Tekrar arkaya aldım. Ve bakın aynen devam ediyorum. Biraz önce yaptığım gibi. Sıra sıra. Bakın ne kadar düzgün olduğunu bu şekilde görüyorsunuz. Yani bunu böyle yaparsanız ilmek büyür. Tığla bunu yapmaya çalışırsanız ilmekleriniz büyür. Onun yerine ne yapıyoruz? İpi ilmeğin yerine getiriyoruz. Şimdi masada birazcık zor oluyor. Bakın aynı mantık, hiçbir fark yok. Şimdi bu tarafa doğru geleceğim. Yine buraya kadar geldiğimde 3 zincirle buraya bağlayacağım. Ve sonrasında diğer taraftan ilmek
burayı bitireceğim ve bakın şöyle göstereyim. Buradaki ipimle ilmek kaydırma ile birleştirmeye başlayacağım. Tabi onun öncesinde mutlaka ne yapıyoruz? Belli noktalarından çantamızı güzelce işaretliyoruz. Montajımız için hazır hale getiriyoruz. Evet, şimdi çantamız bakın bitmişti, hatırlarsanız ütüsünü yapıp geldim. Bursumuzu da hazırlamıştık. Şimdi bursumuzu da artık bununla birleştirmeye başlayacağız. Biliyorsunuz şöyle bir şey demiştim ben size. Bir yandan birleştireceğiz demiştim ama o ipi gizledim. Burayı tekrardan bakın burada bitirdim. Ne yaptım? Şuradan karşıya geçtim. Ben bir tur denemek için iplik bağlamıştım. O ipliklerin yeri belli olsun diye onları çıkartmadım. Orada dursunlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz bakın buradan geldim ve şöyle buraya doğru geçtim. Bakın 3 zincirimi çektim. Birkaç tane daha buraya yaptım ve ondan sonra burada ipimi kopardım. Şimdi bursumuz nasıl katlanıyor? Önce bakın onu bir ayarlamanız lazım. Bakın burs bu şekilde katlanıyor. Şunlar istediğiniz gibi çevrilir. Yani nereye döndürmek istiyorsanız bakın şu şekilde görüyorsunuz. İlmeklerinizi şöyle döndürürsünüz. Şimdi bu burs böyle kapanıyor. O zaman bu şekilde takılması lazım. Ne yapıyoruz? Bakın açıyoruz. Buna dikkat edin. Bursuyu ters takarsanız tekrardan söküp dikmek zorunda kalırsınız. O yüzden bursumuzun yönünü iyi belirliyoruz. Şöyle ilmeklerimi düzeltiyorum. Ve bakın şu kenarlar, kenar noktaları ve şu uç noktaları mutlaka ne yapacağım? Birleştireceğim. Gelin dilerseniz önce çantamızın yan noktalarını belirleyelim. Şöyle bakın tam burası. Bunu da buradaki delikten geçiriyorum. Ve burayı birbirine bağlıyorum. Sonra geliyorum. Aynı şekilde bir şurayı da bulalım. Evet. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Evet. Burayı da bağladık. Şimdi döndük bu taraflara. Şimdi şurada hazır. Ben biraz önce yapmıştım. Hazır takılıydı. İpimizi bir çekelim. Şimdi bunları neye göre bağlıyorum? Bu sefer burayı nasıl ayarlıyorum? Şimdi onu göstereceğim size. Burayı ayarlarken mutlaka ve mutlaka ölçüyoruz. Yani mezuradan yardım almamız lazım. Bursumuzun şuradan şuraya kadar önce bir 25 santimini ayarlıyorum ben. Sonra ona göre 12,5 santim olacak şekilde bursun ortasını buluyorum. Bursun ortasını buradaki örneğim 6 tane örneğim vardı merkezde hatırlarsanız. Bunun ortasıyla hizalıyorum ve o şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi şurayı tekrardan hizalayacağım. İpler çıkmış. O yüzden yeniden bağlamak zorundayım. Dilerseniz ben şimdi bunları hemen yerlerini tutturup geleyim. Evet, şimdi artık bağladık. Şu ikisinin arası benim 12 santim. İki tarafta da aynı şekilde. Bakın şöyle kapatacağız. Tabi bunlar içine daha güzel kıvrılacak. Böyle olmayacak. Ve gerçekten şöyle tatlış bir çantamız olacak. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? İlmek kaydırmaya başlıyoruz. Ben rahat görebilmeniz açısından ilmek kaydırmaya önden başlayacağım. Yani şuradan başlayacağım. Ve 3 milimetrelik tığ ile yapacağım. Çünkü şuralara rahat
girebilmek adına. Şimdi burada nereden batmaya başlıyoruz hemen onu göstereceğim size. Hatırlarsanız şurada köşede 2 tane batmıştık. Şu. Bu 2 tanenin ikisini birden alacağım. Bakın şöyle girdim. Girdim. Şu işaretlediğim bu diğer ilmek içinde bakın bir önündeki ilmekten giriyorum. Şimdi bu işaretlediğim ilmeğe gireceğim. O yüzden onu keseyim. Rahat görebilmeniz açısından. Bakın şimdi geldim. Yanındakine girdim. Oradan ilmek çıkarttım. Buradan ilmek çıkarttım. İçinden geçtim. Devam ettim. Yanındaki. Karşısına neresi gelirse. Şimdi biz bursu rastgele bir şekilde tığladığımız için yani ilmeklerimizi sayıya göre değil rastgele oluşturduğumuz için burada mantığımız şu. Karşısına neresi gelirse hangi ilmek hizasındaysa bakın arkaya hiç bakmıyorum bile dikkat ettiyseniz. Önde her bir ilmeğe batıyorum. Arkaya tığımı gönderiyorum. Hizasında hangi ilmek varsa oradan giriyor. Bakın sıradaki burada mutlaka temkinli gidin. Yani mutlaka böyle işaretleyicilerinizi koymanız lazım. Yoksa kayık olur. O da bizim en istemediğimiz görüntülerden bir tanesi. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu anlaşıldı diye düşünüyorum. Çünkü çok zorlanıyorum şu anda. Kucağıma almak istiyorum. Acilen. Şöyle bakın. Hizası hizasına gelecek şekilde komple boydan boya dolaşacağım. Buraya kadar geldiğimde buradan aşağıya ineceğim. İlmek kaydırmayla böyle geleceğim. Buradan yoluma devam edeceğim. Yine aynı şekilde bakın geleceğiz buraya. Peki şuraya geldiğimizde ne olacak? Burada hatırlarsanız 3 tane zincirimiz vardı. Bu 3 tane zincire gireceğiz. Tam bunun hizasına geldiğimiz zaman. Şimdi geldik zincirli kısma. Artık bunu çıkartalım buradan. Zincirlere gireceğiz. İlmek kaydırma yaparken. Şimdi mesela burada sıradakine girdim. Burada karşısında ne var? Artık ilmek yok, zincir var. O zaman şöyle zincirden giriyorum. Artık burayı biraz tabiri caizse anlatımla tamamlıyorum. Bakın yine karşıda neresi denk gelirse geçiyorum. Normal ilmekli yere geldim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Görüyorsunuz hiçbir kesinti olmadan dümdüz yolumuza devam ediyoruz. Evet, çantamız bitti. Bakar mısınız güzelliğine? Duruşu vallahi çok güzel oldu. Çok sevdim. Yani şu ovalliği
Şu içe çöküşü her şeyle muntazam oldu. Aynı zamanda da tok duruşlu bir çantamız oldu. Bakın buraya kadar geldik ilmek kaydırmayla. Şimdi burada artık birleştireceğiz. Ağız kısmını hatırlarsanız buradan başlamıştım ilmek kaydırmasına. Yine burada tamamlayacağım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz ilk ilmek kaydırmam var. Buradan giriyorum. İpimi geçirdim. Bu da en son yaptığım ilmek kaydırmanın göbeği. Bakın görüyorsunuz. Hiç belli bile olmadı. Zaten devamı niteliğinde geldi. Şimdi artık bu aşamada ipimizi gizleyeceğiz. Biraz daha gidelim. Hakikaten çok güzel bir çanta oldu. Bakar mısınız? Ay çok mutluyum. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu güzel çantayı diyorum. Şöyle bakın. Altına da bakalım son kez. Son derece güzel. Duruşu, formu her şeyle gerçekten harika oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar bu çantayı benimle birlikte örmüşsünüzdür diyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka bursu monte ederken öncelikle bursunuzu yatırın. Orta noktasını bulun. Orta noktasını burayla hizalayın ve sonrasında 6 santim 6 santim yani toplamda 12 santim olacak şekilde hem buradan hem buradan bakın önce bursunuzu işaretleyin. Bursunuzu işaretledikten sonra getirin bu uç noktaları ve şu kenar noktalarını tutturun ve sonrasında sadece yapmamız gereken ilmek kaydırma. Bir başka güzel çantada daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup yorumlarınızda beğenilerinizle bana destek olmayı da ihmal etmeyin lütfen.